Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Biliyorsunuz ki okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Halihazırda vergi indirimi söylentileri de varken öğrenciler için şu anda alınabilecek en iyi laptoplara yakından bakacağız. İster lise ister üniversite öğrencisi olun hiç fark etmez. Her bütçeye ve her alan için en mantıklı laptopları kısa kısa inceleyeceğiz ve baktığımız zaman da açıkçası bu listedeki laptoplar haricinde başka herhangi bir laptopa da bakmanızı önermiyorum. Gerçekten her yönüyle en mantıklı laptoplardan bahsedeceğim. Ancak burada dikkat etmemiz gereken çok önemli detaylar var. O yüzden videoyu atlamadan izleyin. İlk olarak kesinlikle belli bir bütçenin altına düşmememiz gerekiyor. Burada belirlediğim alt limit 9000 TL diyebilirim. 9000'in altına düştükçe oyun olarak değil Chrome'da 2-3 sekme açtığımızda bile ciddi anlamda yavaşlayan, kullanımı zorlaştıran laptoplar var. O yüzden listedeki en uygun fiyatlı laptopun altına düşmemek gerekiyor. Özellikle de düşük bütçede işlemci en önemli faktör diyebilirim. Yani 9000'den başlayıp en fazla öğrenci bütçesi için RTX 4060'lı laptoplara kadar gideceğiz ve listedeki tüm laptopları alabileceğiniz en uygun fiyatlı ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz ve bu tarz laptop incelemelerinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hiç uzatmadan öğrenciler için alınabilecek en ucuz laptopla başlayalım. Listenin ilk sırasında Lenovo V14'ü görüyoruz. Burada AMD Ryzen 5 5500U işlemcisi en önemli avantajı. Çünkü baktığımız zaman dahili bir grafik kartıyla beraber geliyor. Yani bu sayede düşük grafiklerde ortalama oyunları da rahatlıkla oynatabilecek düzeyde. Yazılım, video render, üniversite için, sunum hazırlamak için, ofis işlerinde kullanılabilecek en uygun fiyata en uzun ömürlü laptop diyebilirim. Burada 8 GB RAM, 256 GB SSD'nin olması da güzel yanlarından biri ve Windows 10'un da lisanslı olarak geldiğini belirteyim. Bunu ücretsiz bir şekilde Windows 11'e de yükseltebileceğiz. 14 inçlik Full HD ekranda çözünürlük yönünde bu fiyat bandını düşündüğümde gayet mantıklı bir tercih. Listenin ikinci sırasında da 10.000 TL bütçeyle alınabilecek en iyi cihazdan bahsediyorum. Acer Extensa modelinde i5 11. nesil işlemci, 8 GB RAM'in yanında 512 SSD'yi de burada görebiliyoruz ve Intel Iris Xe grafik kartıyla beraber de burada MX 350 kadar olmasa da CSGO, LoL, Valorant gibi e-spor oyunlarında tatmin edecek seviyede 15.6 inç Full HD ekranı, bunun haricinde kaliteli kasasıyla da 10.000 TL bandını net şekilde hak ediyor. Ancak bütçeyi 1000-1500 TL'ye daha arttırdığımızda Acer Aspire'ın MX 350'li modelini almak çok daha avantajlı diyebilirim. Burada ekran kartı olarak da 2 kademe daha yukarı çıkmış oluyoruz. Bütçemi biraz daha arttırabilirim ama oyun performansı olarak da alabileceğim en iyi cihazı en uygun fiyata almak istiyorum derseniz de Acer Aspire 5'in MX 450'li güncel versiyonu önümüze çıkıyor. Burada oyuncu laptoplarına göre avantaj olarak da ince ve hafif bir laptop olması bu cihazı öne çıkaran detaylardan biri. MX450 piyasadaki neredeyse her oyunu oynatabilecek seviyede. Kasası ve soğutma açısından da gerçekten başarılı. Artık GTX 1650'li laptopları kesinlikle önermiyorum. Özellikle son 2 hafta içerisinde fiyatları baya yukarılara çıktı ve yeni nesil bir ekran kartı olan RTX 2050 ile beraber Asus TUF F15 şu anda piyasada alınabilecek en ucuza en mantıklı oyuncu laptopu diyebilirim. Burada 1650'den öne geçiren en önemli avantajı DLSS desteği diyebilirim. DLSS teknolojisi sayesinde RTX 2050 %30 civarı daha yüksek bir performansa sahip. Listenin 6. sırasında da Acer Nitro'nun daha geliştirilmiş kasayla gelen ve performans olarak da Asus TUF F15'ten baya yukarılarda olan RTX 3050 ekran kartı ve 16 GB RAM ile Acer Nitro 5 bu noktada alınabilecek en mantıklı laptop diyebilirim. Özellikle de bütçeniz 20.000 sınırındaysa Asus TUF F15 gibi hiçbir alternatifi olmayan bir cihaz bu fiyat bandının net şekilde zirvesinde. Eğer bütçeyi biraz daha yukarı çıkarıp bu noktada yine Acer'ın Nitro serisinden i5 12. nesil işlemcili 16 GB RAM ve RTX 3050 Ti gibi gayet yeterli bir ekran kartıyla beraber geliyor.
Burada ekranımız 144 Hz IPS bir panele sahipken 512 GB SSD'de laptopumuzda kullanılmış. Kasa kalitesi, kullanılan plastik yapı ve soğutma sistemi yönünden de bu fiyat bandında en iyi cihazlar arasında. Eğer bütçeniz 25.000 bandındaysa ve aldığım zaman kafamı hiçbir yönden ağrıtmayacak uzun ömürlü bir laptop istiyorum dediğinizde i7 12. nesil işlemcisi, 16 GB RAM ve RTX 3050 Ti ekran kartıyla burada sunmuş olduğu donanım gerçekten muazzam seviyede. Öğrenciyim ama benim için en önemli nokta oyun dediğinizde burada MSI'ın Teen GF63 modelini görebiliyoruz. Bu cihazı diğer laptoplardan ayıran iki detay var. Bunlardan en önemlisi RTX 4050 ile beraber gelmesi. Evet, TDP değeriyle gerçekten düşük kalsa da 45 Watt'lık bir TDP değerini MSI'ın bu modelinde görebiliyoruz. Fakat RTX 4050, 3050 Ti'nin 85 Watt'lık modellerinden, hatta 3060'ın bile 90 Watt'lık modeliyle kıyasladığımız zaman daha iyi bir performansı bize rahatlıkla verebiliyor. Yani 3060'lı bir cihazı 27-28 bin bandına almaktansa, eğer bütçem çok yüksek değil, yazılım, video kurgu, Photoshop, bunun dışında mühendislik, mimarlık uygulamaları için sağlam bir laptop arıyorum dediğinizde M1'li MacBook Air en mantıklı tercih diyebilirim. Şu anda 1000 dolara yani 20 bin bandında rahatlıkla bulunabiliyor. Bu fiyat bandında iş için alınabilecek açık ara en iyi cihaz. Benim premium üst segment bir laptop beklentim yok. Ancak fiyat performans olarak da beni üzmesin dediğinizde HP Victus'un 15 modelinin yeni versiyonu önümüze çıkıyor. i5 13. nesil güncel bir işlemciyi burada görebilmek çok önemli bir artı. Burada çünkü bu işlemciden bahsettiğimizde i5 13. nesil işlemci i7 12. nesile de neredeyse denk diyebilirim. Yani performans olarak oldukça güçlü. 16 GB 8x2 RAM'leriyle de yükseltmeye ihtiyaç duymayacağımız bir laptop ve RTX 4050'nin de 75 Watt'lık güçlü bir versiyonunun olduğunu söyleyeyim. Şu anki fiyatına oranla da gerçekten kaçırılmayacak bir cihaz. Benim hiçbir anlamda oyunla işim yok. İnce, hafif, şık ve baktığımız zaman alabileceğim en performanslı öğrenci laptopunu istiyorum derseniz MacBook Air M2 gerçekten muazzam bir tercih. M2 çipin gücünün yanında 18 saate varan pil ömrüyle beraber bu kadar yüksek bir performansla batarya ömrünü bir arada sunan tek laptop diyebilirim ve aldığınız zaman da belki de 7-8 seneye kadar sizi götürebilecek bir cihaz. Uzun ömürlük yönünde de listenin en mantıklı laptoplarından biri. Fakat bütçeniz yine bu aralıktaysa oyun performansı olarak alabileceğim en iyi cihazı istiyorum ve ısınma problemi olmasın, yükseltmeyle de uğraşmak istemiyorum dediğinizde 16.1 inçlik büyük ekran boyutuyla RTX 4060'ın 95 Watt'lık TDP değeri bu fiyat bandında HP Victus'u en öne çıkarıyor diyebilirim. Ve listedeki son cihazımıza geldiğimizde benim en beğendiğim laptoptan bahsedeceğim. Yani Asus TUF A15'in RTX 4060 ancak 140 Watt'lık, yani piyasada alabileceğiniz en güçlü 4060 ekran kartıyla birlikte geliyor. AMD Ryzen 7 7. nesil işlemcide i7 13. nesile çok yakın diyebilirim. 16 GB RAM 8x2 formatında ve 5400 MHz olarak en üst seviye RAM'lerle burada karşılaşıyoruz. Ve şu anki piyasa şartlarında fiyatının çok üstünde kalan bir laptop diyebilirim. Soğutma sistemi yönünden de en fazla 70-75 derecelere kadar çıkabiliyor. Bir oyuncu laptopuna göre soğutma sistemi en başarılı laptoplardan biri. Kasa kalitesi, klavye hissiyatı da oldukça iyi seviyede. Bu fiyat bandında her yönüyle dolu bir laptoptan bahsediyorum. Eğer bu aralarda bir laptop alacaksanız Asus TUF A15 kaçırılmayacak bir cihaz. Dostlar, listeye de genel anlamıyla baktığımda her fiyattan en dengeli cihazlara yer verdiğimi söyleyebilirim. Eğer benim oyunla, performansla çok işim yok ama kasmadan, donmadan akıcı bir şekilde ödevlerimi, projelerimi yapmak istiyorum. Bunun haricinde internette takılmak, Netflix, video, dizi, film izlemek için bir laptop arıyorsanız bence en ucuz
olduğumuz en mantıklı yöntem Acer'ın Xtensa modeli i5 11. nesil işlemci, 8 GB RAM'i ve bu fiyat bandında 512 SSD ile tam bir fiyat performans laptopu iken Intel'in Iris Xe ekran kartıyla da CSGO, LoL, Valorant gibi e-spor oyunlarında da düşük orta grafik arasında 60 FPS'i rahatlıkla verebilecek bir performansa sahip 10.000 TL'ye de alabileceğiniz en iyi laptop. Ama oyun oynayacağım, bütçem çok yüksek değil veya bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri gibi yazılım alanından bir bölüm okuyorsanız da uzun ömürlük yönünde de daha mantıklı olan Acer Aspire 5 13.000 TL bandında alabileceğiniz tek seçenek. Açıkçası bu cihaz için uygun fiyatlı bir oyuncu laptopu da diyebilirim. Çünkü MX450 sadece e-spor için değil, piyasadaki çoğu oyunu düşük orta grafik arasında 60 FPS üstü rahatlıkla oynatabiliyor. Sadece oyun için değil, 3D modellemede de başlangıç seviyesi olarak kullanılabilir. Benim bütçem yüksek değil ama performans olarak da üniversite hayatım boyunca beni idare edecek bir laptop arıyorum derseniz de Nvidia'nın piyasaya yeni çıkardığı RTX 2050 ekran kartıyla Asus TUF F15 alınabilecek en mantıklı laptop diyebilirim. Şu anda 16.000 TL bandında da GTX 1650'den daha mantıklı bir konuma geldi. Çünkü RTX 2050 DLSS teknolojisiyle beraber geliyor. Bu sayede performans GTX 1650'den baya yukarılara çıkıyor. Tabii ki bir 3050 seviyesinde değil ama uygun fiyata bir oyuncu laptopu baktığımızda RTX 2050 şu anda en mantıklı ekran kartı. Fakat bütçeniz 20.000 sınırına kadar çıkabiliyorsa burada yükseltme ile vesaire bizi uğraştırmayacak ve 2050'den %30 daha performanslı bir ekran kartıyla Acer Nitro mükemmel bir çözüm diyebilirim. Bu fiyata ne bekleyebiliyorsak Nitro 5 fazlasını da rahatlıkla verebiliyor. Ancak mühendislik, mimarlık için bir laptop arıyorsanız ve bütçeniz 25.000 bandındaysa şu anda 1000-1500 TL daha ekleyip i7 12. nesil ve RTX 3050 Ti kombinasyonuyla çok güçlü okuma yazma hızlarıyla SSD yönünden de avantajlı bir cihazdan bahsediyorum. Acer Nitro 5 fiyat performans açısından kasa kalitesi, soğutma sistemi ve genel deneyimini düşündüğümde bu fiyatlara en iyi laptop diyebilirim. Oyun performansında beklentim yüksek. Yani en az 3-4 sene yüksek ayarlarda 100 FPS üstü grafik tasarım, AutoCAD ve diğer modelleme işleriyle uğraşacağım diyorsanız fiyat performans olarak da alabileceğim en iyi cihaz ne derseniz şu anda piyasaya yeni giriş yapan ancak kasası, soğutma sistemiyle oldukça aşina olduğumuz HP Victus'un i5 13. nesil güncel işlemcili ve 75 Watt RTX 4050 ile 8x2 RAM'lerinde düşündüğümde yükseltme gerektirmeyecek oldukça kaliteli bir laptoptan bahsediyorum. Ancak bütçeyi biraz daha arttırdığımız zaman burada performans anlamında 4050'den çok daha yukarılarda olan ve işlemci olarak da daha başarılı olan Asus TUF A15'ten bahsediyorum. 140 Watt 4060 ekran kartıyla pek çok oyunda en üst ayarlarda hiçbir şeyden kısmadan çok rahatlıkla oynatabilecek ve MacBook Air M2 ile beraber listenin en uzun ömürlü laptopu diyebilirim. Aldığınızda arkanıza baktırmayacak bir cihaz. Kasa kalitesi, soğutma ve klavye hissiyatında da bu fiyat bandındaki en iyi laptop. Şu anda performans olarak da bu fiyat bandında yanına yaklaşabilen herhangi bir laptop bulunmuyor. Evet dostlar, sizlerle beraber öğrenciler için alınabilecek en iyi laptoplara yakından baktık. Açıkçası bu liste haricinde herhangi bir laptopa bakmanızı önermiyorum. Gerçekten fiyatlarını tam olarak hak eden kendi fiyat bandında rakipsiz laptoplardan bahsettik. Gerçekten listedeki tüm bilgisayarları gönül rahatlığıyla önerebilirim. Yani burada herhangi bir sponsorlu laptop yok ve zaten ben olsam hangi bütçeyle ne alırsam onlardan bahsettim. Bunun haricinde herhangi bir laptop önermiyorum ve listedeki tüm laptopları açıklama ve yorumlarda bıraktığım linklerden en ucuz ve güvenli bir şekilde rahatlıkla alabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda mutlaka bekliyorum. Serinin devamı da tamamen size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.